yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim oldukça kolay ve çok lezzetli patates salatası yapacağız. Patateslerimizi bu şekilde aynen böyle ince ince doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın. Doğrayıp böyle suyun içerisinde nişastası çıkana kadar birkaç kere yıkayacağım. Ortalama bir saat kadar suyun içinde bekleteceğim. Ara ara da gelip gidip suyunu değiştireceğim. O yüzden ilk önce patatesi kesiyorum. Böyle arada bu şekilde de kesilebilir. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan burada ince olması. İnce olursa daha böyle çıtır çıtır patatesler yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce ben hızlıca patateslerimi doğrayacağım. Tuzlu suya götüreceğim. Suyun içinde 1 saat kadar iyice nişastasını akıtacağım. Özellikle yeni yılda böyle masanıza hazırlayabilirsiniz. Makineniz varsa makineyle de kesebilirsiniz ama ben elle gayet ince bir şekilde kesmeye çalışıyorum. İnce yapacağım derken böyle yarım kesiliyor ama sorun değil. Önemli olan inceliği. Eğer kalın yaparsanız yağ çekecektir. Bu sefer çok yağlı olur. Ortalama kişi sayısına göre patates değişir. Ben bir 4-5 kişi için bir 5 tane orta boy patates kullandım diyebilirim. Yani benim patateslerim küçük olduğu için bir 7-8 tane küçük patates de diyebilirim. Bütün patatesleri doğrayıp bitirdim. Bakın oldukça ince yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizler de aynı şekilde yapın. Şimdi bunun suyunu dökeceğim. Gördüğünüz gibi nişastasını nasıl salıyor. Dediğim gibi 1 saat boyunca suyun içinde bekleteceğim. Gelip gidip bir 2-3 kere suyunu değiştireceğim. Patates kızartmaya başlamadan önce şu sosunu da güzelce hazırlayacağım. İlk önce şöyle 2 tane kırmızı soğan kullanıyorum. Bu tarifte kırmızı soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Ki evde yoksa normal soğan da kullanabilirsiniz tabii ki ama bu soğan renk olarak çok güzel bir renk veriyor. Şöyle jülyen şeklinde uzun uzun doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra şöyle yarım demetten biraz daha az maydanozla doğruyorum. Bunları patatesleri kızarttıktan sonra da yapabilirsiniz. Ben kızartmadan hazırlayıp dolaba kaldıracağım. Çok böyle aşırı yemeklik gibi ince ince doğramanıza gerek yok. Şöyle derince kabın içine soğanları alıyorum. Maydanozu da. Şöyle biraz limon sıkacağım çok olmadan. Güzelce ovalıyorum. Tuz katmıyorum şu anda sulanmasın diye. Tamamdır. Soğan ve maydanozum hazır artık. Bunu kenara alayım. Şimdi salçalı sos hazırlayacağım. Şöyle bir kabın içine 1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası katabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kekik ve pul biber. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ve karabiber. Yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ. Ben kendi evde yaptığım nar ekşisinden çok az kullanacağım çünkü oldukça ekşi. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum, salçayı yağın içinde dağıtıyorum. Bu esnada sakın su kullanmayın. Patateslerimiz olduğu gibi ezilir, yani yumuşar. Biraz daha zeytinyağı koyacağım. Kızartırken öyle yağ çekmediği için bu zeytinyağı çok gelmeyecek, merak etmeyin. Tamamdır. Sosum da hazır. Sadece patatesi kızartıp karıştırmada kaldı. Patatesi kızartmak için şöyle küçük, çok büyük değil arkadaşlar. Eğer büyük kullanırsanız yağınız çok gidecektir. Yazık. O yüzden böyle küçük bir tencere kullanın. Ocağın altını yakıyorum. Şöyle büyükçe 1-2 bardak sıvı yağını tencereme alıyorum. Yağ
ısınana kadar bekleyeceğim. İyice kızgın yağ olsun. Patateslerinizi yağın içine atmadan önce muhakkak biraz öncesinde süzgece koyun ve birazcık da havlu kağıtla falan kurulayın. Çok olmadan şöyle atıyorum. Altını ise açıyorum. Az az kızartacağım. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıp karıştırmayacağım bir süre. Attım. Hiçbir şekilde dokunmadım arkadaşlar. Şöyle yarım kapatın. Tam kapatırsanız buharlaşacaktır. Hiç ellemiyorum. Bu şekilde kızardığını görene kadar arada açıp şöyle bakacağım. Kızardığını görünce karıştıracağım. Arada sırada kontrol ettim. Bu şekilde kızarmaya başladığını gördüğümde şimdi karıştırabilirim artık. Sanki böyle patates cipsi gibi oldu. Güzelce kızartın. Biraz daha kızarsın. Yeterli artık, bu kadar kızardı. Hemen alıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Bildiğimiz patates cipsi. İyice yağını süzdürüp arka tarafa şöyle delikli bir süzgecin içine alıyorum. Tekrardan atıyorum. Çok aşırı atmayın ve karıştırmayın. Tekrar kapatıyorum. Kızardığını görene kadar sakın karıştırma. Eğer karıştırırsanız çok dağılacaktır. Ayrıyetten de çıtır çıtır olmayacaktır. Şöyle süzgecin içine aldım. Patatesi şöyle arada açın. Kızarmaya başlayınca şöyle bakın. Tekrar kapatın. Kesinlikle kaşık vurmayın tamamen kızarmadan. Bayağı kızarttım artık sonuncu patateslerim. Bakın ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Çıtır çıtır. Bunu da kızartıp hemen maydanoz ve soğanla karıştıracağım. Kızarmaya başladı artık. Tam böyle kızarınca karıştırabilirsiniz. Şöyle bir iki karıştırıp alacağım. Kızarmışları alayım hatta. Yağını iyice süzdürerek alıyorum. Patatesi kızarttım. Sese bakar mısınız arkadaşlar? Çıtır çıtır. Harika oldu. Hatta birazını çocuklar yedi bile. Yağı bile hiç yok diyecek kadar az. Şimdi şöyle hazırladığım karışımın içerisine döküyorum. Muhakkak bu karışımı arkadaşlar sofraya getirmeye yakın yapın. Şöyle elimle güzelce karıştıracağım. Biraz da şöyle soğandan katayım. Hepsini koymayacağım. Seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Kızartırken hiç tuz katmadım. Salatam hazır. Oldukça lezzetli, güzel salatayı muhakkak deneyin arkadaşlar. Arzu ederseniz salça sosunu daha az yapabilirsiniz. Soğandan dolayı bekledikçe yumuşama yapabilir ama lezzetinden hiçbir şey kaybetmeye emin olabilirsiniz. Tamamen karıştırdım. Hala bakın çıtır çıtır. Şöyle bakayım sizin için. Mutlaka bu lezzetli tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ben artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.